Film Özetleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Çayınızı kahvenizi aldıysanız başlıyoruz. Film Jimmy'nin hapisten çıkmasıyla başlıyor. İlk iş olarak hurdalığa koşuyor. Onun için önceden hazırlanan arabayı, tabancayı ve Ashton adlı adam hakkında hazırlanan bilgiyi alıyor. Direkt adamın çalıştığı ofise gidip acımasızca kafasında bir delik açıyor. FBI ajanları Humphries ve Maggie, olay yerine geldiklerinde, Jimmy onun için hazırlıkları yapan adamla buluşuyor, tabanca ve araba için ödeme yaptıktan sonra geri kalan isimleri vermesi için zorluyor. O sırada kiralık katil, isimsiz birinden Jimmy'yi öldürmek için iş alıyor. FBI ofisinde Maggie, Jimmy'nin geçmişiyle ilgili bir dosya buluyor ve ortağı olan Humphries'e Jimmy'nin ve onun abisinin banka soygununda yer aldıklarını anlatıyor. Soygun başarılı olsa da daha sonra onları birileri satınca, ele geçirilip paranın nerede saklı olduğunu öğrenmek için işkence edilmiş. Adamlar onları ölümle tehdit edince, Jimmy'nin abisi blöf yaptıklarını düşünerek Jimmy'ye hiçbir şey söylememesini tembih etmiş. Jimmy ise, abisine zarar gelmemesi için paranın yerini söylemiş fakat bir anda gangsterler Gary'nin boğazında havalandırma açmışlar ve Jimmy'nin kafasına sıkmışlar, fakat mermi beynine gelmediği için hayatta kalmış. Ve Maggie Jimmy'nin olaya karışanlardan intikam aldığını düşünüyor. O sırada Jimmy listesinde olan ikinci ismi, Kenneth'i buluyor. İhtiyar ilaç verdiği genç kızı videoya çekmeye çalıştığı sırada Jimmy içeriye dalıyor ve ihtiyarı Allah'ına kavuşturuyor. İşi bitince Jimmy daireden çıkarken, uzun bir süredir peşinde olan kiralık katil, onu vurmaya çalışıyor fakat yan odadan çıkan bir çocuk aralarında kalıyor. Birkaç el ateş açınca Jimmy olay yerini terk ediyor, kiralık katil ise bu duruma çok öfkeleniyor. O sırada dedektif Maria isimli karısından oğlu ile az zaman geçirdiği için laf işitiyor ve oğlunu beyzbol maçına götürmesini söylüyor. Yolda ortağı Maggie arıyor ve ihtiyarın ölüm haberini veriyor. Dedektif olay yerine gelince ihtiyarın sapık olduğunu ve genç kızlara ilaç içirip video çektiğini öğreniyor. Bir de Maggie insanların Jimmy'ye ateş açan bir adamın daha olay yerinde görüldüğünü söylüyor. İşinde başarılı olamadığı için kendine öfkelenen kiralık katil yaşadığı olayı kız arkadaşı Lily'ye anlatıyor. Lily ise geçmişte olan başarılarını hatırlatıyor, kiralık katil ise Lily'ye evlenme teklif ediyor. Ertesi gün Maggie, Humphries'in elindeki iğne izlerini görünce maddelerle olan problemlerini soruyor, Humphries ise oğlu doğduğundan beri temiz olduğunu söylüyor. O sırada kiralık katil, Lily ile evleniyor ve kendi tarzlarında bir kutlama yapıyorlar. Adam son bir işin olduğunu ve Jimmy'nin işini bitirince temiz sayfadan yeni bir hayata başlayacaklarını söylüyor. Jimmy ise o sırada sonraki hedefi olan Nixon'u ortadan kaldırmaya gidiyor. Barın girişinde Nixon'u görünce soğukkanlı bir şekilde abisini öldürdüğü sahne gözleri önüne geliyor. Jimmy onun peşinden tuvalete giriyor. Nixon hemen Jimmy'yi tanıyor ve bugünü beklediğini söylüyor. Orada çalışan ihtiyara kapının önünde beklemesini söyleyip kaderiyle yüzleşiyor. Jimmy çok kolay bir şekilde ölümcül darbeyi vuruyor. Nixon ise ölürken Jimmy'ye oğlunu arayıp onu sevdiğini söylemesi için yalvarıyor. Kulüpten çıkınca Jimmy Nixon'un son isteğini yerine getiriyor. O sırada kiralık katil Jimmy ile sonraki görüşmesi için hazırlanıyor. Lily ise Jimmy ile ilgili haberler gördüğü için, bunu yapmaması için elinden geldiğince kocasını vazgeçirmeye çalışıyor. Sonraki sabah Humphries Maggie'yi arayıp geçen gece yaşanan bıçaklı olay hakkında bilgi veriyor ve bunu yapanın Jimmy olduğunu düşünüyor. Maggie ise Jimmy olmayabilir çünkü o bıçakla değil tabanca ile intikam alıyor diyor. Daha sonra Humphries ve Jimmy aynı anda, Nixon'un ölmediği ve hastanede ameliyata alındığını öğreniyorlar. Jimmy abisi için işini bitirmek için hastaneye gidiyor. Humphries de aynı şekilde Jimmy'nin işi bitirmek için buraya geleceğini tahmin ederek hastaneye geliyor. Birkaç saat sonra Jimmy geliyor ve Nixon'un işini direkt ameliyat odasında bitiriyor. Tabanca sesini duyan Humphries Jimmy'nin peşine düşüyor. Karşılıklı çatışma sırasında Jimmy bir anda dedektifin önünde beliriyor. Fakat polis olduğunu görünce onu öldürmemeye karar veriyor. Jimmy kiralık katilin hala peşinde olduğunu görünce, ufak bir akil oyunu sonrası Jimmy onu da öldürmemeye karar veriyor ve lastiğini alıyor. Fakat kiralık katil Jimmy'yi boynundan yaralasa da Jimmy olay yerinden uzaklaşmayı başarıyor. Aynı gece Jimmy tabancayı bir kadına doğrultuyor ve kocasının nerede olduğunu soruyor. Kadın ise kocasının öldüğünü söyleyip yarasını dikiyor. Bu kadının aslında Jimmy'nin annesi olduğunu anlıyoruz ve Jimmy abisinin ölümünde babasının parmağı olduğunu düşünüyordu. Çünkü soygun öncesi abisi Gary, babasından yardım istiyor, babası ise çok fazla pay istediği için, son anda şoförlük yapacak olan da caydığı için, bu işi kardeşi Jimmy ile yapmaya karar veriyor. Kadın ise babasının Gary'yi çok sevdiğini ve asla böyle bir şey yapmayacağını söylüyor.
Ertesi gün Humphries ofise geldiğinde, herkes ona neredeyse Jimmy'yi ele geçirdiği için övgüler yağdırıyorlar. Maggie, Humphries'e Jimmy'nin öldürdüğü herkes ufak suçlardan kaydı olan çapsızlar olduğunu ve bunlara talimat veren başka birinin daha olabileceğini söylüyor. O sırada Jimmy'nin son bir hedefi olan Alexander kaldı. Jimmy onu bulduğunda Alexander'in bir rahip olduğunu görüyor. Herkes gidince Alexander Jimmy'ye ne kadar pişman olduğunu ve Jimmy'nin onun vaazların konusu olduğunu anlatıyor, Jimmy ise duydum diyor. Alexander Jimmy'ye 12 çocuk evlat edindiğini anlatıyor, Jimmy ise bu durum senin geçmişte yaptığı kötülüğü silmeyecek diyor. Rahip, o günü hatırladığını ve gözcülük yapması için anlaştığını, birilerin öldürüleceğini bilmediğini ve hatta olaylar gelişince onları durdurmaya bile çalıştığını anlatıyor. Olaydan sonra hapse girdiğini ve hayatını değiştirdiğini, hapisten çıkınca ise hayatını diğer insanları kurtarmaya adadığını anlatıyor. Jimmy tabancayı çıkartıyor fakat ateş etmiyor, Alexander'i affettiğini ve ailesine dönmesini söylüyor. Bütün bu durumu kiralık katil uzaktan izliyor, en uygun anı bekleyip tabancasını Jimmy'ye doğrulttu. O sırada dedektif Humphries de olay yerine varıyor, tanıdık araçları görünce ortağı Maggie'yi arayıp bilgi veriyor, Maggie ise destek gelene kadar bir şey yapmamasını söylüyor. Humphries zamanın az olduğu için içeride birbirini öldürmesinler diye önlem alması gerektiğini söylüyor. Kiralık katil tam ateş edeceği sırada tamamlanan listeyi ve Jimmy'nin abisinin intikamını aldığını anlıyor ve bir ismin daha olduğunu, Jimmy'yi öldürmesi için ona işi veren adamı söylüyor. O sırada dedektif içeri giriyor ve kiralık katile tabancasını doğrultup silahını indirmesini söylüyor. İndirmezse onu vuracağını da ekliyor. Adam tabancayı bırakınca Humphries bir anda Jimmy'ye ateş ediyor. Buradan da anlıyoruz ki çetenin başı Humphries ve Gary'nin de ölüm emrini veren ilk başta Jimmy'nin kafasına da sıkan dedektifmiş. Kiralık katil bu olayı görünce ona işi verenin de Humphries olduğunu anlıyor. Ve Jimmy'nin listesini gösterip dedektiften haberi dahi olmadığını söylüyor. Dedektif ise hastanede onu öldürmeyince bunu anladığını belirtiyor ve ilk başta ona haber verenin de Gary'nin kız arkadaşı olduğunu anlatıyor. Humphries, kiralık katile ödeme yapmak istediğinde, adam işi bitirmediği için parayı hak etmediğini ve bu işi bıraktığı için onu başka aramamasını söylüyor. O sırada Maggie, ortağının yardımına yetişmeye çalıştığı sırada listeye bakınca Humphries'in Jimmy hakkında ilk baştan beri haberdar olduğunu anlamaya başlıyor. O sırada Humphries, son sorununu da ortadan kaldırdığı için karısını arayıp temiz bir sayfadan yeni bir hayata başlamak için hazır olduğunu söylediği sırada arkasında Jimmy beliriyor ve Humphries'e arkasından sıkıp, yıllar önce yediği ilk mermiden sonra kafasına takılan platinden dolayı bugün hayatta kaldığını söylüyor. FBI olay yerine gelince Humphries'in öldüğünü görüyorlar, Maggie ise ortağın geçmişini kimseye anlatmamaya karar veriyor. Alexander affetmek konusundaki vaazına başlıyor, Jimmy ise Gary'nin küllerini denize döküyor ve gün batıma doğru gidiyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp, abone olmayı ve film hakkındaki düşüncenizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki film özeti videosunda görüşürüz.